Yardımcı kontak bloğu ve arıza ihbar kontak bloğu, otomatik sigorta, MCB, kaçak akım rölesi, RCD, otomatik sigorta ve kaçak akım rölesi bileşimi, RCBO ve arka hatası algılama cihazı, AFDD'ye bağlanır ve işletme sırasında bu koruma cihazları hakkında bize bilgi verir. Anlatımıma otomatik sigorta, MCB üzerinden devam edeceğim. Bunları tek tek saymayacağım çünkü bunlarda da durum aynıdır. Yardımcı kontak bloğu, MCB, ister bir arıza yani kısa devre ya da aşırılık nedeniyle açma yapsın, isterse de manuel olarak elle MCB açılsın ya da kapansın, kontakları konum değiştirir. Arıza ihbar kontaklarında ise bu kontakların konumu sadece MCB bir arıza nedeniyle açma yaptığında değişir. Manuel açma ve kapamalarda alarm kontakları konum değiştirmez. Peki bu kontaklar ne işe yarar? En basit haliyle bu kontaklar üzerinden pano kapağındaki bir göz lambasını çalıştırabilirsiniz. MCB'nin işletme durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu kontaklar ile PLC gibi sisteminizdeki kontrol cihazına giriş yapabilirsiniz. Bu olası arızaların tespitini kolaylaştırır. Operatör panel ya da SCADA sisteminden arızayı görebilirsiniz ya da program senaryosunda kullanabilirsiniz. Örneğin bant motorunun otomatik sigortası MCB açma yaptığında bant yük beslemeyi durdurabilirsiniz. Karıştırma tankında ise ısıtıcı sigortası MCB açma yaptığında tanktaki sıvının akışkanlığı azalmadan tahliye edebilirsiniz. Yardımcı kontak ve alarm kontak beraber açma yaptı ise bu bana arızayı gösterir. Tek başına yardımcı kontak konum değiştirmiş ise bu bakım ya da bir başka nedenle MCB'nin manuel açıldığını söyler. Bu kontak blokları otomasyon panolarında çok sık kullanılır. Bu videoda Siemens yardımcı ve alarm kontak bloklarını inceleyeceğiz. Montajını ve testini yapacağız. Her ikisinde de kontak limit değerleri 230 volt AC ve 6 amper. Bu göz lambası ve kontrolör için fazlasıyla yeterli. Testlerini yapacağımız yardımcı kontak bloğunun kodu 5ST3010, alarm kontak bloğunun kodu ise 5ST3020. Her ikisinde de bir adet normalde açık ve bir adet normalde kapalı kontak var. Ayrıca ihtiyaç durumunda 2 normalde açık ya da 2 normalde kapalı kontağa sahip bloklar da var. Belki kontaklardan birini PLC girişi için, diğerini pano üzeri göz lambası için kullanmak isteyebilirsiniz. Siemens Türkiye kataloğunda yok ama yurt dışından getirebileceğiniz orta uçlu, açık ve kapalı kontaklı yardımcı ve alarm kontak blokları var. İsterseniz de yardımcı ve alarm kontaklarının tek bir blok içerisinde olduğu modülle var. Sembole dikkat ettiyseniz çizgi mekanik bağlantıyı gösterir. Yardımcı kontak bloğu hareketini hem mekanik hem de alttaki aşırı kısa devre açma mekanizmasından almakta. Alarm kontağı ise sadece aşırı yük ve kısa devre mekanizmasından hareket almakta. Testler sırasında bu durumu uygulamada daha net göreceksiniz. 5ST yardımcı ve alarm kontak blokları 5SL, 3, 4, 6, 5SP4, 5SY, 5SJ, 5SL, 30-60 serisi MCB'lere, 5SV 3-4 RCD'lere ve 5SV6 AFDD'lere sağ tarafından montaj edilebilir. Ayrıca 5SU serisi RCD ve RCBO'lara küçük mandal uzatma ile bağlanabilir. 1, 2, 3, 4 kutuplu NCB'lere, 2, 3, 4 kutuplu RCD ya da RCBO'lara montaj yapılabilir. Az önce saydığım bu ek modülleri bir ya da birden fazla adette montaj yapabilirsiniz. Bağlantı ve testlerini yapacağımız kontak blokları bunlar. Bu 5ST3010 yardımcı kontak bloğu üzerinde AC yazıyor. Auxiliary Switch kısaltması. Bu da 5ST3020 arıza ihbar kontak bloğu üzerinde FC yazıyor. Fault Signal Contact kısaltması. Her ikisinde de mekanik ve elektriksel bağlantısı aynı. Mekanik montajını göstermek için 5SL6 serisi bir MCB otomatik sigortaya bağlayalım. MCB'nin her iki klemens vidalarının iç tarafında kanallar var. Mandalın iç kısmında yuvarlak yuva şeklinde de bir boşluk bulunmakta. Yardımcı kontak bloğu hareketini bu yuvaya giren mandal pimi sayesinde alacak. Tüm açma ve kapamalarda yardımcı kontak bloğu hareket edecek. Kontakları konum değiştirecek. Burada siyah yuvarlak bir parça var. İçerisinde bir yuva var. Kısa devre ya da aşırı yük açmalarında bu siyah parça küçük bir dönme hareketi yapıyor. Arıza ihbar kontakları da buradan hareket alarak konum değiştiriyor. Bu yuvanın karşılığını kontak bloğunda yine siyah pim olarak görüyorsunuz. Manuel açma ve kapamalarda alarm kontakları MCB mandalına giren pimi nedeniyle hareket eder. Bu hareketi varsa sağındaki modüle iletmek içindir. Ama içerideki kontaklar sadece arıza durumunda konum değiştirir. Buradaki beyaz pim MCB'nin sağındaki yuvaya girecek. Tek görevi bloğun kaymasını engellemek.
Karşılıklı yuvaları oturttuktan sonra kontak bloğundaki yaylı tırnakları az önce MCB üzerinde gösterdiğim kanallara oturtuyoruz. Bloğun mekanik montajı bu şekilde tamamlanıyor. Alarm ve yardımcı kontak blokları sıralama fark etmeden MCB'nin sağ tarafına yan yana aynı şekilde beraber montaj edilebilir. Bloğu çıkartmak istediğinizde yayın uç kısmından tornavida gibi ince uçlu bir şeyle kaldırıp kanaldan çıkarmanız yeterli. ...5SU serisi bir RCBO'ya montaj yapalım. Dikkat ettiyseniz RCBO'nun mandalı solda. Bunun için 5ST 3801 serisi uygun mandal uzatma aparatı kullanabilirsiniz. ...5SV3 serisi RCD'ye blok montajını yapalım. Mekanik montajların hepsi aynı şekilde. Testlere başlayalım. Arızaya düşürmek RCD'de daha kolay olduğu için bununla başlayacağım. Test butonu ile arıza verdireceğim. Her iki bloğu da ayrı ayrı bağlayacağım. Anlaşılması için her iki kontağında da göz lambası olacak. Yardımcı kontak bloğu montajını yaptık. Şimdi hangi kontak, hangi klemens? Kontak numaraları hem yanda hem üstte yazıyor. 13, 21, 14, 22. Eğer yan yana iki kontak bloğu takılı ise proje çiziminde birinci blok için üstteki, ikinci blok için alttaki parantez içerisindeki numaraları kullanabilirsiniz. Buradaki 13 numaralı klemens, bloğun üste yakın olan klemensi ve sıkma vidası dış tarafta. ...21 numaralı klemens, bloğun alta yakın olan klemensi ve sıkma vidası iç tarafta. Bloğun diğer tarafında 14 nolu klemens üst tarafa yakın, vidası dış tarafta olan, ...22 nolu klemens alt tarafa yakın, vidası iç tarafta olan klemens. Göz lambalarım 24 volt DC. Yardımcı kontak bloğunun 13-21 nolu kontaklarını köprüleyip artı 24 volt DC'ye vereceğim. Kontakların çıkışlarına birer göz lambası bağlayacağım. Kırmızı kablo ile köprülüyorum. Buraya artı 24 volt DC gelecek. ...14 nolu klemensten siyah kablo ile çıkıyorum. Yeşil göz lambasına gideceğim. Lamba çıkışını şaseye yani 0 volta bağlayacağım. 22 nolu klemensten kahverengi kablo ile çıkıyorum. Kırmızı göz lambasına gideceğim. Lamba çıkışı yine şase 0 volta bağlanacak. Şimdi 13-14 nolu normalde açık kontağı yeşil, 21-22 nolu normalde kapalı kontağı kırmızı lamba bağlı. MCB, RCD, RCBO, AFD'de her neye bağlı ise bu koruma elemanı açıkken yani elektriği geçirmiyorken mandalda off yazısını gördüğünüzde 21-22 normalde kapalı kontaklar kapalıdır yani kırmızı lamba yanar. 13-14 normalde açık kontaklar açıktır yani yeşil lamba sönüktür. Koruma elemanını kapattığınızda yani elektriği geçirdiğinizde mandalda on yazısını gördüğünüzde 21-22 nolu kontaklar açılır, kırmızı lamba söner. 13-14 nolu normalde açık kontaklar kapanarak yeşil lambayı yakar. Kontakların normalde açık ve normalde kapalı durumları koruma elemanının açık durumuna göredir.
Şimdi alarm kontak bloğunun testini yapalım. Kablo bağlantıları yine aynı. Koruma elemanınız manuel olarak ister açık off konumda isterse de kapalı on konumda olsun 13-14 nolu kontaklar kapalıdır. Yeşil lamba yanar. 21-22 nolu normalde kapalı kontaklar açıktır. Kırmızı lamba yanmaz. Manuel açma ve kapamalarda bu kontakların konumları değişmez. Koruma elemanı bir arızadan dolayı açma yaparsa 13-14 nolu normalde açık kontaklar açılır, yeşil lamba söner, 21-22 nolu normalde kapalı kontaklar kapanır ve kırmızı lamba yanar. Alarm kontak bloğundaki normalde açık ve normalde kapalı kontak durumları bir arıza sonrası koruma elemanının açma durumuna göredir. Mandal tekrar kurulana kadar bu konumda kalır. 5SL serisi iki kutuplu bir MCB'ye bu sefer yardımcı ve alarm kontak bloklarını beraber montaj edelim. Önce alarm kontak bloğunu, sonra yardımcı kontak bloğunu takıyorum. Dediğim gibi bunların sıralaması önemli değil. İki blokta da 13-14 normalde açık kontaklarına göz lambası bağlayacağım. 13 nolu klemensleri kırmızı kablo ile köprülüyorum. Artı 24 DC volt vereceğim. Alarm bloğunun 14 nolu klemensinden siyah kablo ile kırmızı göz lambasına gideceğim. Lamba çıkışı şase 0 volta bağlanacak. Yardımcı bloğun 14 nolu klemensinden kahverengi kabloyla yeşil lambaya gideceğim. Bu lamba çıkışta yine şaseye bağlanacak. Bu testlerde göz lambası kullandım ama önümüzdeki günlerde operatör panelleri ile ilgili videolar çekersem bu kontakları PLC'ye girerek program senaryosunda kullanacağım. MCB'yi nasıl arızaya düşüreceğim? Kısa devre yapamam çünkü panodaki bu hattı koruyan MCB daha önce açma yapabilir. Çünkü kısa devrelerde MCB manyetik açmada seçicilik yok. Bu iki kutuplu C tipi 1 amperlik MCB'nin çıkışına 7,5 amper civarı akım çeken bir ısıtıcı bağlayıp aşırı yükte açma yaptıracağım. Kırmızı lamba alarm bloğunun, yeşil lamba yardımcı kontak bloğunun 13-14 nolu normalde açık kontaklarına bağlı. 13-14 nolu normalde açık alarm kontağı arıza durumu hariç devamlı kapalı. 13-14 nolu normalde açık yardımcı kontak bloğu MCB açıkken açık, kapalıyken kapalı. Arıza yok, kırmızı lamba yanıyor. MCB kapalı, yeşil lamba yanıyor. Manuel açıp kapamalarda sadece yeşil lamba durumu değişir. Yükü devreye aldığımda MCB açma karakteristiği aşırı yük eğrisinin verdiği zaman da açma yapıyor. Arıza var, kırmızı lamba söndü, MCB açık, yeşil lamba söndü. Aşırı yük açmasında bir metal eğildiği için bir metal elemanın eski şeklini alması için bir süre beklememiz gerekli. Bu videoda Siemens MCB, RCD, RCBO ve AFDD'lerde akuple bağlanan yardımcı kontak bloğunu ve alarm kontak bloğunu anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.